Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kedi kulaklı bere yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay, görünümü çok güzel. Özellikle çocukların çok sevdiği, gençlerin beğendiği bir model. Katlayarak kullanıyoruz. Katlamadan da yapabiliriz. Uzunluğunu, kısalığını kendimize göre ayarlıyoruz. Pamuk iple yaptım. Yapımına başlayalım. Şapkamız için iki çeşit ip kullanıyorum. Tek çeşit de yapabiliriz. Pamuk iple yapıyorum. İpimin kalınlığı. İki çeşit tığ kullanıyoruz. 6 numaralı ve 4,5 numaralı tığla başlıyoruz. Mavi ipimi aldım. 6 numaralı tığımla bir zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1 2 3 4 5 istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimizi çekelim. Zincirimi çektim. Zincirimi medium bedenine göre yapıyorum. Ölçüyorum. 57 santim uzunluğunda zincirimi çektim. 6 numaralı tığımı çıkartıyorum. 4,5 numaralı tığımı alıyorum. Zincirimi elimle düzelterek uç noktaya geliyorum. Zincirin tam uç noktasından tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Burada zincirlerimizin şu üstteki noktaya batırıyoruz. Batırıyorum zincirin içerisine. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Zincirin bakın şu üstteki ipini alıyorum. İpimi çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki zincirin üst kısmına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaparak sıramızın sonuna geldik. 1 2 3 3 tane zincirim kaldı. Tığıma doluyorum. Yanındaki zincirin tepesindeki noktaya batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki zincire batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Başlangıçta 2 zincir çekmiştik. Tam dip noktasındaki zincirin içerisine batırıyorum. İki zincir çektiğimizin yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Burada tek renkle, aynı renkle devam edersek 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum.
Hemen dip noktasındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada renk değişimi yapacağım için ipimi söküyorum. Aynı şekilde zincirin yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi kaydırıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Öbür ipimi alıp ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir düğüm atıyorum. Burada mavi ipimi çekiyorum. İpimi sabitledim. Zincirin tam trabzanla arasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. 1 2 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. İpimi de aradan yürütüyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sıramızın sonuna geldik. 1 2 2 tane trabzanım var. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe noktasına batırıp ikili trabzan yapıyorum. Şurada bir trabzan boşluğu var. Bakın buraya batmıyoruz. 2 zincirle başlamıştık. Bitimindeki trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Burada ipimizi kesmiyoruz. İp değişimimizi ilmeğimi uzattım. Mavi ipimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bıraktım. Beyaz ipimi, krem rengi ipimi tutuyorum. Çekiyorum. Mavi ipimizle devam edeceğiz. 1 2 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Hemen dip noktasındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Renk değişimimizi bu şekilde yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe noktasına batırıyorum.
ikili trabzan yapıyorum. Arada şöyle bir boşluk oluyor. Buraya batmıyoruz. 2 zincir çekmiştik. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. İpimi değiştiriyorum. Krem rengi ipimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Mavi ipimi alıyorum. Elimle tutuyorum. Çekiyorum. Bir, iki. 2 zincir çektim. İplerimizi hep bu şekilde yapıyoruz. Değişimine. Tığıma doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hep bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerliyoruz. Beremi istediğim uzunluğa gelene kadar 21 sıra ördüm. Beremizi katlayarak kullanıyorum. Katlamadan kullanmak istersek o kısalıkta yapabiliriz. Son sırasını yapıyorum. Bitiriyoruz. 1 2 2 tane trabzanım var. Son trabzana batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekmiştik. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Burada öbür ipimi de alıyorum. İkisini birden bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Beremizin üstünü dikeceğiz. Şurası bizim birleştirme yerimiz. Ortalıyorum. Burası bizim kafamızın arkasına gelecek. İpimi aldım. Kesiyorum. İğneden geçiriyorum. Tam kenar kısmından iğnemi geçiriyorum. Bir düğüm atıyorum. İpimin ucunu iç kısma bırakıyorum. Şimdi üstte başak şeklinde gözüküyor. İğnemi alıyorum. Tam iç kısmından ve öbür örgümüzün iç kısmından iğnemi geçiriyorum. İpimi bu tarafa aldım. Bu sefer bu taraftan iğnemi geçiriyorum. İç kısmındaki örgülerimizden iğnemizi geçiriyoruz.
Son noktasına geldik. Kedi kulaklarımız da oluşmuş oldu. İpim burada kaldı. Şurada 2 tane başak görünümünde modelimizin tam ikisinin iki çizginin içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi tutuyorum. Tam içerisinden iğnemi tekrar geçiriyorum, kilitliyorum. Buradan da ipimi, iğnemi beremin iç kısmına çekiyorum. İplerimizi de iç kısmından yürütüyoruz. Devam ediyoruz. Şu uç kısmında gösteriyorum. İğnemi şu aralardan, trabzan aralarından geçirerek ipimizi yürütüyoruz. Beremiz bitti. İplerini temizledik. Kedi kulaklarımız ortaya çıktı. Burada başımıza deneyelim. Şu kenarlardan fazlalıklar oluyor. Daha belirgin hale getirmek istersek 1, 2, 3, 4, 5. 6. trabzanın olduğu yere işaretimle belirliyorum. V şeklini alacak şekilde mavi ipimle olan 3. sıradan da ilmek belirleyici ile belirliyorum. İpimi aldım. Tam işaretlediğim noktadan trabzanın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Beyaz ipimle olan trabzanın şöyle üstünden alıyorum. Mavi ipimin trabzanı alttan üste çıkartarak V şeklini alacak şekilde iğnemi geçiriyorum. İpimi çekiyorum. İpin ucunu biraz bırakıyorum. Çeviriyorum. Yine aynı şekilde öbür tarafından da V şeklini alacak şekilde iğnemle ipi geçiriyorum. Bakın işaretlediğim noktaya kadar geldim. Burada hafif bir şekilde büzüyorum. Daha keskin yapmak istersek daha fazla büzebiliriz. Hafif bırakıyorum. İpimi burada düğümlüyorum. Sıkı bir şekilde düğüm atıyorum. Kulağımız daha net bir şekilde oluştu. İğneden ipimi geçiriyorum.
İplerimi de aradan yürütüyorum. Bu ipimizi de böyle bu taraftan yürütüyoruz. Öbür kulağımızı da aynı şekilde yapalım. Kulaklarımızı belirgin hale getirdik. Bunu istersek yapmayabiliriz. O şekilde de kullanabiliyoruz. Düz tarafını çeviriyorum. Çok hoş oldu. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.